Sıradan bir iş toplantısının ortasındasın. Her zamanki o toplantı odası. İşte belki ekranda grafiklerle dolu bir sunum falan dönüyor. Biri projelerden bahsediyor. Son çeyrekteki rakamlardan ya da kesinlikle yetişmesi gereken o tarihlerden. Hı hı. Çok tanıdık ve boğucu bir sahne aslında. Değil mi? Ve o an aklın birden bambaşka bir yere gidiyor. Etrafındaki o sesler bir anda anlamsız, böyle uğultulu bir frekansa dönüşüyor. İçinden sessizce ama inanılmaz net bir şekilde kendine şu soruyu soruyorsun. Benim burada ne işim var? Evet, tam o kopuş anı. Aynen öyle. Sonra bu his geldiği gibi hızla geçiyor tabii. Önündeki deftere dönüyorsun, kalemi eline alıp not almaya devam ediyorsun. Sanki az önce o dipsiz boşluğa düşen sen değilmişsin gibi davranıyorsun. İşin en çarpıcı tarafı da bu zaten. Yani o his bir anda böyle gökten düşer gibi gelmiyor aslında bakarsan. O toplantı odasındaki saniyelik kopuş var ya, o sadece yüzeye vuran çok küçük bir baloncuk gibi. Asıl mesele yavaş yavaş biriken o sızıntı. Nasıl bir birikme bu tam olarak? Şöyle düşün, bir salı akşamı eve dönüyorsun mesela. Kağıt üzerinde hayatına baksan her şey tam da olması gerektiği gibi. Evin, işin, hani o kurmak için yıllarını verdiğin düzenin hepsi yerli yerinde duruyor. Evet, dışarıdan bakan biri için harika bir hayat portresi bu. Kesinlikle. Ama kapıyı kapatıp koltuğa oturduğunda içinde kocaman, sessiz ve gerçekten tarif edilemez o boş hissi buluyorsun. Aylar geçiyor böyle. Sonra bir gün çok yakın bir arkadaşın karşında durmuş, sana inanılmaz bir heyecanla bir şeyler anlatıyor. Yeni bir projeden falan bahsediyor olabilir ya da tatil planından. Aynen öyle. Sen ona bakıyorsun ve içeride hiçbir şey kımıldamıyor. Sadece o dondurucu soru geçiyor aklından. Acaba ben bir daha böyle saf bir şekilde heyecanlanabilecek miyim diyorsun kendi kendine. İşte o birikmenin sonunda suyun bardağı açtığı o kırılma anı oluyor. Her şeyin dışarıdan imrenilecek kadar kusursuz göründüğü ama içeride bir şeylerin çok sessizce şalteri indirdiği o an. Ve insanın kendi kendine bile itiraf etmeye korktuğu o cümle yankılanıyor. Bunların hiçbirini istemiyorum. Kesinlikle. Bize gönderdiğin notlara bakarken tam olarak bunu düşündüm ben de. Önümüzde senin derlediğin çok ciddi bir dosya var bugün. Jung psikolojisine dair klinik makaleler, Brezilya edebiyatından Clarice Lispector metinleri falan var. Hatta Doğu felsefesi ve tasavvuftan aldığın notları bile eklemişsin. Evet, oldukça geniş bir yelpaze oldu bu sefer. Bugünkü bu derinlemesine sohbetimizde görevimiz de bu kaynakları bir araya getirmek aslında. Hepimizin zaman zaman hissettiği o her şeyi bırakıp çekip gitme isteğinin mekanizmasını çözeceğiz bugün. Neden oluyor, nasıl işliyor ve en önemlisi bu his gerçekten neyin habercisi? Harika bir rota çizdim bence. O zaman o çok temel ve kafa karıştırıcı çelişkiyle başlayalım hemen. Neden her şey yolundayken birden bu krize giriyoruz sence? Yani hayat darmadağınken kaçmak istemek çok mantıklı geliyor bana. Faturaları ödeyemezken veya krizdeyken anlarsın bunu. Aynen öyle, ama hayatı tam da düzene soktuğumuzu sandığımız, tam başardım, sistem çalışıyor dediğimiz o anlarda gelen his çok daha sarsıcı oluyor. İşte tam burada bize gönderdiğin dosyadaki o Jungçu psikolog James Hollis devreye giriyor. Ne diyor peki Hollis bu duruma? Onun bu sürece bakış açısı olayı bir kriz olmaktan çıkarıyor aslında. Hollis bunu tamamen biyolojik hissettiren bir mekanizmaya dönüştürüyor. Ona göre hayatın ortasında gelen bu his bir arıza ya da sistem çöküşü değil kesinlikle. Bekle bir dakika. Arıza değil derken neyi kastediyor tam olarak? Yani bu hissettiğim boşluk benim hayatı yaşarken devasa bir hata yaptığım anlamına gelmiyor mu? Hayır, hiç de öyle değil. Şöyle somutlaştırmak istiyorum bunu. Sanki 5 yıl önce sana tam uyan, çok severek aldığın bir paltoyu giyiyorsun bugün ama artık omuzlardan sıkıyor, kollarından çekiyor ve nefes alamıyorsun içinde. O paltoyu artık giyemiyor olmam, baştan yanlış paltoyu seçtiğim için değil mi yani? İnanılmaz güzel bir örnek bu. Mesele tam olarak bu aslında. Palto bozuk değil. Hata da yapmadın o paltoyu alırken. O dönemki bedenine, o dönemki ihtiyaçlarına tam uyuyordu o palto. Sadece sen büyüdün, içine sığamıyorsun artık. Vay canına. Yani palto benim eski hayatım oluyor. Aynen öyle. Hollis diyor ki bu his ruhun daha büyük bir hayat istediğinin işaretidir. Mevcut hayatın, yani o kurduğun mükemmel düzen, içindeki o genişlemek isteyen yeni yapıya dar gelmeye başlamıştır artık.
Aslında bunu doğadaki o kabuk değiştirme mekanizmasına da benzetebiliriz bence. İstakozları ya da yengeçleri düşünelim mesela. Çok doğru bir yere gittin. Büyüdükçe mevcut kabukları onlara dar gelir. Evet ve büyümeye devam edebilmek için o sert, dış dünyadaki tehlikelere karşı güvende tutan eski kabuğu çatlatıp atmaları gerekir. O an çok savunmasızdırlar ama bunu yapmazlarsa kendi kabuklarının içinde sıkışarak ölürler. Psikolojik olarak da aynı mekanizma çalışıyor işte. İçerideki yapı genişliyor ama dışarıdaki o hayat yapısı, o kabuk sabit kalırsa o burada ne işin var baskısını hissediyorsun. Tamam ama şöyle çok sağlam bir itirazım var benim buna. Ya gerçekten baştan yanlış bir hayat kurduysam, ya patronum gerçekten toksik biri ise veya çalıştığım sektör tamamen benim değerlerime aykırı ise, Bu gerçekten çok yerinde ve çok kritik bir ayrım. yani içeriden gelen bu alarmın sadece bir büyüme sancısı olduğunu nasıl bileceğim? Belki de başarısızlığımı ya da mutsuzluğumu inkar etmek için uydurulmuş felsefi bir kılıftır bu. Bazen kötü bir iş sadece kötü bir iştir yani. Ruhun çağrısı falan değildir. Kesinlikle haklısın. Holus burada zamanlamanın ve bağlamın altını çiziyor işte. Eğer 20'li yaşlarındaysan, henüz bir yapı kurmamışsan ve işler kötü gidiyorsa, evet, sorun muhtemelen dışarıdadır. Şartlar zor ya da şirket kültürü zehirli diyebilirsin rahatça. Yani buna daha çok tükenmişlik diyebiliriz sanırım. Evet, tükenmişlik sendromunda dinlenmeye ihtiyaç duyarsın sen. Ama kabuk değiştirme evresinde, o anlam krizinde mesele yorgunluk değildir. Enerjin vardır ama o enerjiyi yatıracak anlamı kaybetmişsindir artık. Anladım. Eskiden motive eden o terfiler, maaş zamları falan artık hiçbir şey ifade etmiyordur yani. Aynen. Neden? Çünkü değer sistemin değişmiştir alttan alta. Dışarıda suçlayacak bariz bir düşman, bariz bir kötülük kalmadığında her şeyin iyi olması gerektiği o anlarda gelen sıkıntı var ya, işte o senin kendi içinde baş başa kaldığın yerdir. Suçlayacak bir dış faktör bulamamak işi daha da korkunç hale getiriyor bence. Eşim iyi biri, işim iyi bir iş, o zaman bende bir bozukluk var diyerek sızıyı kendine çeviriyorsun mecburen. Bu yüzden bu süreci yönetmek çok sancılı zaten. İnsan zihni nörolojik olarak tutarlılığa programlanmıştır çünkü beyin enerjisini korumak için içerideki kimlikle dışarıdaki kimliğin aynı hizada olmasını ister her zaman. Bize gönderdiğin notlar arasında Brezilyalı yazar Clarice Lispector'un bir tanımı vardı hatırlarsan. İç deprem diyordu bu yaşadığımız duruma. Evet, çok çarpıcı bir ifade o. Bazen içimde öyle bir şey oluyor ki dışarıdan hiçbir şey değişmemiş ama ben artık aynı değilim diyor. Ya bunu o kadar iyi anlıyorum ki. Sabah kalkıyorsun, mutfağın aynı mutfak, kahve fincanı yerinde duruyor, işe gittiğin o alışıldık yol tamamen aynı ama sen farklısın. Çevrendeki herkes senden dünkü o kelimeleri, dünkü gülüşü bekliyor. Çünkü onların kafasındaki o sen dosyasında hiçbir güncelleme yok henüz. Aynen. Toplantıya girip dışarıdan gülümsüyorsun. Evet bu projeyi şu tarihe yetiştiririz falan diyorsun. Ama içeride kıtalar yer değiştirmiş çoktan. Kendi hayatında bir dublör gibi hissetmeye başlıyorsun. O dublörü oynamak, o maskeyi yerinde tutmak da inanılmaz bir efor gerektiriyor tabii. Prefrontal korteksin, yani beyninin o yürütücü kısmı, içerideki değişimi dışarıya çaktırmamak için sürekli fazla mesai yapıyor. O zaman salı akşamları koltuğa yığılıp kaldığımızdaki o devasa tükenmişliğin asıl sebebi maskeyi tutan kasların yorulması demek. Kesinlikle öyle. Çinli düşünür Zhuangzi'nin o çok ünlü kelebek rüyası metaforu vardır hani. Bir adam rüyasında kelebek olduğunu görür, sonra uyanır ve sorar, acaba ben kelebek olduğunu rüya gören bir adam mıyım, yoksa şu an adam olduğunu rüya gören bir kelebek miyim der. Bu hikaye genelde bir gerçeklik sorgulaması gibi anlatılır hep ama sen burada kimlik dönüşümünü anlatmak için kullandın sanırım. Tam üzerine bastın. Eski kimliğin, o adam ya da kelebek rüyadan uyanmıştır artık. Sen o toplantı odasında benim burada ne işim var dediğinde aslında eski hayatının bir rüya olduğunu, o kabuğun artık sana ait olmadığını fark etmişsindir. Uyandım yani o an. Evet, uyandın. Ama sorun şu, yeni kimliğin henüz tam şekillenmedi. Uyanmışsındır ama tam olarak neye uyandığını bilmiyorsundur daha. Eski ben çalışmayı bıraktı ama yeni ben henüz sisteme yüklenmedi gibi bir şey bu. Aynen öyle.
O iki evre arasındaki arafta sıkışıp kalıyorsun işte. Beyni en çok yoran şey de o arada kalma, o belirsizlik hali oluyor zaten. O araf durumu gerçekten çok fena. Bunu hep bir havalimanı bekleme salonuna benzetiyorum ben. Çok iyi bir benzetme bu. Nasıl yani? Anlatsana biraz. Yani eski şehrinden çıkmışsın, uçağa binmişsin ama aktarma yapacağın havalimanında uçak rötar yapmış, yeni şehre varamamışsın bir türlü. Sadece o rahatsız plastik sandalyelerde oturuyorsun öylece. Ne geri dönebiliyorsun, ne de ilerleyebiliyorsun. Aynen. Etrafında anlamsız bir uğultu var, neon ışıklar gözünü alıyor ve o bekleme salonu o kadar boğucu ki bir süre sonra ilk içgüdün oranın camını çerçevesini indirip kaçmak oluyor. Sadece kapıyı çarpıp çıkmak, her şeyi geride bırakmak istiyorsun. Bırakıyorum bu işi, bu şehri diyorsun. İşte tam da bu noktada en kritik, en tehlikeli kırılma yerine geliyoruz. O havasız salonda hissettiğin panikle kaçmak ile süreci tamamlayıp dönüşmek arasında devasa bir fark var. Ama o panik haliyle bunları genelde birbirine karıştırıyoruz maalesef. Çok doğru. Kaçmak en basit haliyle sadece rahatsızlığın kaynağından fiziksel olarak uzaklaşmaktır. Eşyalarını toplarsın, o istifa dilekçesini yazarsın, şehri değiştirirsin. Ve sorunları o bekleme salonunda bıraktığını sanırsın. Ama mekanizma pek öyle çalışmıyor galiba. O valizin içine kendini de koyuyorsun sonuçta. Kesinlikle öyle. Nereye gidersen git, o iç sıkıntın seninle beraber yeni şehrin yeni evine aynen taşınır. O kaçtığın sahil kasabasında da peşindedir. Manzara değişir ama içindeki o kıvranan his durur yerinde. Yani psikolojik bir probleme tamamen coğrafi bir çözüm arıyoruz aslında. Üstümüzde o dar palto varken başka bir iklime gidiyoruz ve orada da terlemeye devam ediyoruz. Harika özetledin. Dönüşmekse fiziksel bir yer değiştirme değil, içsel bir ölüm ve yeniden doğuş işlemidir. Bu noktada dosyadaki o tasavvuf notları devreye giriyor galiba. Evet, Sufizm'de fena ve beka diye iki halden, iki aşamadan bahsedilir. Fena, kelime anlamı olarak erimek, yok olmak demektir. Beka ise yeniden var olmak, kalıcı hale gelmek anlamına gelir. Peki bu mistik kavramları bugünün o plaza hayatına ya da günlük dertlerimize nasıl uygulayacağız? Yok olmak derken neyden bahsediyoruz tam olarak? Çok pratik bir karşılığı var bunun aslında. O her şeyi bırakıp gitme isteği var ya, nörolojik düzlemde o Ankara'yı veya İstanbul'u terk etme arzusu değildir. Neyin arzusu peki bu? O, senin içindeki eski kimliğinin, o eski nöral ağların ölmek istemesidir. Fena haline geçmek istemesidir. Herkesi memnun etmeye çalışan o ideal çalışan kimliğinin artık aradan çekilmesi gerekiyordur. Bekle bir dakika, bunu gerçekten hiç bu şekilde düşünmemiştim ben. Şu an aklımda bazı taşlar fena halde yerine oturdu. Ne geldi aklına? Çok samimi bir itirafta bulunacağım sana. Aslında her şeyi satıp Ege'de bir kasabaya yerleşmek falan istemiyorum ben. Organik domates fidesi dikmek de hiç umurumda değil açıkçası. Emin misin? Bütün beyaz yakalıların ortak yeminidir oysa ki. Gülüyorum ama gerçekten eminim. Ben domates fidesi ne zaman dikilir, nasıl sulanır hiçbir fikrim yok. Zaten böcekten falan da çok fena huylanırım. Çok absürt bir hayal ama hepimiz o fanteziye tutunuyoruz bazen. Asıl mesele şu bence. Ben Ege'ye kaçmak istemiyorum. Ben sadece içimdeki o sürekli başarılı görünme ve herkesi memnun etme zorunluluğunu öldürmek istiyorum. Her maile 3 dakikada cevap veren o versiyonumun fena olmasını, yok olmasını istiyorum. Çok büyük bir aydınlanma anı oldu bu bence. Ama o kimliği şu an bulunduğum ofiste, benden eski performansımı bekleyen o insanların arasında öldürmek bana o kadar zor geliyor ki, faturayı doğrudan şehre kesiyorum. Bırakmam gereken şey o inançmış meğer. Ve dönüşümün gerçek savaş alanı tam olarak burası işte. Holişez'in o psikolojik arıza değil, ruhun çağrısıdır derken işaret ettiği yere dönüyoruz. Senden neyi bırakmanı istiyor ses? Yeni bir şeyin beka bulması, var olabilmesi için o eski davranış kalıbını aç bırakman gerekiyor. Aynen öyle. Sadece o köhnemiş inancı bırakmak asıl büyük meseledir bazen. Ama fiziksel olarak kaçıp gitmek, yeni bir sayfa açmak çok daha kolay görünüyor. Asıl zor olan aynı odada oturmaya devam edip içeride farklı biri olmak bence. Sınır çizmek ve hayır dediğinde karşı tarafın o hayal kırıklığına dayanabilmek asıl cesaret. %100 katılıyorum buna. Dışarıdaki hayat aynı kalırken içeride o değişimi yaşamak inanılmaz derecede sahici bir cesaret ister. Islakozun o eski kabuğa atma süreci sancılıdır, savunmasız bırakır ama hayatta kalmanın tek yolu budur. Düşünsene, sabah uyanıyorsun ve dışarıdaki hiçbir şeyi yıkmadan,
düzeni yakmadan, sadece kendi içindeki o eski yapıyı yıkıyorsun. O uçak rötarı biterken aslında yeni bir şehre değil, bulunduğun şehre yeni bir sen olarak iniyorsun. Tam olarak böyle bir süreç bu işte. Bu incelemede senle birlikte gerçekten zorlu koridorlarda dolaştık. O toplantı odasından zihnimizin o havasız bekleme salonlarına, doğunun mistik bilgeliğine kadar uzandık hep beraber. Ve bütün bu farklı kaynakların tek bir gerçeğe işaret ettiğini gördük aslında. Evet, eğer sen de bugünlerde trafikte sıkışmışken ya da sadece boş boş bulaşık yıkarken göğsünde o ağır baskıyı hissediyorsan bil ki sistemin çökmedi. Sen bozuk değilsin. Hayatını da mahvetmedin. Belki de o his seni mahvetmiyor. Belki de tam şu an, tam bu konuşmayı dinlerken seni yepyeni bir şeye dönüştürüyor. Eski binalar yıkılıyor ki yenilerine yer açılsın. Bugünü kapatırken sana öyle git şunu yap gibi ucuz bir reçete vermeyeceğiz elbette ama o dışarıdaki uğultu kesildiğinde, kendi sessizliğinde baş başa kaldığında düşünmen için küçük bir soru bırakmak istiyoruz sana. O sürekli her şeyi bırakıp gidelim diyen içindeki o sabırsız sesi bir dinle şimdi. Ya o her şeyi bırakıp gitme isteği, yepyeni bir hayata adım atmak isteyen gerçek senden gelmiyorsa, ya o telaşlı ses artık miadı dolmuş, yok olmak üzere olan o eski senin son bir hayatta kalma çırpınışıysa, üzerine düşünmeye fazlasıyla değer.